Karanlık madde ve karanlık enerji birlikte evrene hakim olan ancak hakkında hala çok az şey bilinen iki gizemli bileşendir. Karanlık madde ışık yaymayan ya da soğurmayan ancak kütle çekim etkisi gösteren görünmez bir madde türünü ifade eder. Evrenin enerji madde içeriğinin yaklaşık %27'sini oluşturur. Öte yandan karanlık enerji evrenin genişlemesinin hızlanmasına neden olan gizemli etkiye verilen addır ve evrenin yaklaşık %68'inden sorumludur. Başka bir deyişle yıldızlar, gaz ve gökadalar gibi görünen tüm sıradan madde evrenin %5'inden daha azını oluşturur. Karanlık maddenin kütle çekimi büyük ölçeklerde gökadaların ve gökada kümelerinin oluşumu ile yapısının şekillenmesinde kritik rol oynar ve onları bir arada tutan görünmez bir tutkal gibi davranır. Bu sırada karanlık enerji evrenin kaderini belirleyerek uzayın kendisinin daha hızlı genişlemesini sağlar. Bu karanlık bileşenleri anlamak kozmolojide büyük önem taşır. Çünkü evrenin büyük ölçekli yapısının evrimini şekillendirir ve nihai kaderini belirler. Önemlerine rağmen karanlık madde ve karanlık enerji doğrudan gözlemlenebilmiş değildir. Varlıkları kütle çekimsel etkiler ve kozmik genişleme davranışı aracılığıyla çıkarılmaktadır. Bu video serisinde karanlık madde ve karanlık enerji hakkında bilinenleri özetleyerek tanımlarını ve rollerini, bu kavramların ortaya çıkışına yol açan tarihsel ve kuramsal arka planı, her birini destekleyen temel gözlemsel kanıtları, doğalarına ilişkin önde gelen kuramları, bunları saptamaya veya karakterize etmeye yönelik devam eden deneysel çabaları ve gelecekteki keşif beklentilerini ele alacağız. Evrenin karanlık bileşenleri kavramı, kütle çekimi ve kozmoloji çerçevesinde şaşırtıcı astrofiziksel gözlemleri açıklama girişimlerinden doğmuştur. Karanlık madde fikrinin kökleri neredeyse bir asır öncesine dayanır. 20. yüzyılın başlarında gökbilimciler, gök cisimlerinin kütlesinin görünür şekilde hesaplayabildiklerimizden daha fazla olduğunu ima eden ipuçları buldular. 1933 yılında İsviçreli astronom Fritz Zwicky, Foma gökadası kümesini inceledi ve gökadaların o kadar yüksek hızlarla hareket ettiğini fark etti ki kümenin dağılmaması için muazzam miktarda gizli kütlenin ek bir çekim sağlaması gerektiğini öne sürdü. Zwicky, kümenin toplam kütlesini tahmin etmek için Weyl teoremini kullandı ve bu değerin yıldızlardaki görünür kütlenin yaklaşık 400 katı olduğunu buldu. Gözlemlenemeyen bu kütleye karanlık madde adını verdi. Yaklaşık aynı dönemde Jean Oort ve diğer bazı araştırmacılar da Samanyolu'ndaki yıldız hareketlerini açıklamak için görünmez maddeyi öne sürdüler. Bu erken dönem çıkarımlar karanlık madde fikrinin temellerini atsa da o sırada pek çok kişi bunun henüz gözlemlenememiş sönük yıldızlar veya gaz gibi sıradan maddenin soluk biçimleri olabileceğini düşünüyordu. Karanlık madde 1970'lere dek henüz geçici bir fikir olarak kaldı. Ancak bu dönemde daha kesin gözlemler fikri sağlamlaştırdı. 1970'lerin sonlarında gökbilimci Vera Rubin ve meslektaşları sarmal gökadalardaki dönüş eğrilerini, yani yıldızların ve gazın gökada merkezinden farklı uzaklıklardaki yörüngesel hızlarını ölçtüler. Newton fiziği merkezden uzak yıldızların görünür kütle dağılımı azalırken daha yavaş dönmeleri gerektiğini öngörür. Ancak Rubin dönüş hızlarının uzak yarıçaplara dek yüksek ve neredeyse sabit kaldığını ve bunun her gökadanın çevresinde geniş, görünmez bir kütle halosunun varlığını gösterdiğini buldu. Bu bulgu bir dönüm noktasıydı. Gökadaları saran görünmez, dev kütleli bir karanlık madde halosunun varlığı düz yassı dönüş eğrilerini açıklıyordu. 1980'lere gelindiğinde gökada dönüşleri, gökada kümesi dinamiği ve benzeri birçok kanıt çizgisi evrendeki maddenin büyük çoğunluğunun karanlık olduğunu açık biçimde ortaya koydu. Karanlık madde, lambda soğuk karanlık madde modelinin kozmolojinin standart modeli olarak da bilinir, merkez bileşenlerinden biri haline geldi ve kütle çekimsel iskeleti sağlayarak yapı oluşumunu mümkün kıldı. Buna karşılık karanlık enerji nispeten daha yeni bir kavramdır ve 1990'ların sonunda kozmolojik modele girmişti. Ancak kuramsal kökeni Einstein'ın kütle çekimi kuramına dayanır. 1917'de Albert Einstein o zamanki hakim düşünce olan durağan evren modeline uyması için genel görelilik alan denklemlerine kozmolojik sabit diye bilinen bir terim eklemiştir. Bu terim kütle çekimini dengeleme potansiyeline sahip itici bir kuvvet, boş uzayın öz enerjisi gibi işlev görür. Daha sonra Edwin Hubble 1929'da evrenin genişlediğini keşfetmiştir. Ve bunun üzerine Einstein bu kozmolojik sabiti terk etmiş ve lambdayı en büyük hatam diye nitelemiştir. Devamındaki 10 yıllar boyunca kozmologlar kütle çekimi nedeniyle evrenin genişlemesinin yavaşladığını varsaymış ve pek çok modelde lambda eşittir 0 olarak alınmıştır. Ancak paradigma 1998 yılında Saul Perlmutter ve Brian Schmidt ile Adam Rees liderliğindeki iki bağımsız araştırma ekibinin uzak tip
1A süpernovaları gözlemlemesiyle değişmiştir. Bu standart mumlar yavaşlayan bir evrende beklenenden daha sönük, dolayısıyla daha uzak görünmüştür. Bu çarpıcı sonuç evrenin genişlemesinin yavaşlamak yerine hızlandığını, yani galaksileri iten bir anti çekim etkisi varmış gibi göründüğünü göstermiştir. Bunu açıklamak için gökbilimciler Einstein'ın fikrini yeniden canlandırarak uzayın her yanına nüfuz eden, itici kütle çekim oluşturan bilinmeyen bir enerji öne sürdüler. Bu karanlık enerji olarak adlandırıldı ve kozmik genişlemeye etki eden yeni bir bileşen lambda şeklinde denklemlere girdi. 2000'lerin başına gelindiğinde kozmik mikrodalga arka plan ışıması ve gökada yığılmaları çalışmalarından elde edilen ek kanıtlar evrenin yaklaşık düz geometride olduğunu ve içerdiği toplam maddenin %70'e yakınının bu karanlık enerji biçiminde olması gerektiğini doğruladı. Böylece kozmolojik sabit ya da karanlık maddenin %25, 30 ve sıradan maddenin %5'lik payıyla birlikte lambda kozmolojik modeli içerisinde kozmolojinin standart modelinin vazgeçilmez bir parçası oldu. Özetle Zwicky'nin gökada kümesi kütle uyumsuzluğu, Rubin'in gökada dönüş eğrileri ve 1998'deki süpernova gözlemleri gibi tarihsel atılımlar karanlık madde ve karanlık enerjinin vazgeçilmez kavramlar olarak ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu fikirler günümüz kozmolojisinin kuramsal çerçevesinde gömülmüş olsa da öz doğaları hala derin gizemini korumaktadır. Karanlık maddeye ilişkin temel kanıtlar pek çok astrofiziksel gözlem karanlık maddenin varlığını destekler niteliktedir. Çünkü normal görünür maddenin tek başına açıklayamadığı kütle çekimsel etkileri ortaya koyar. En önemli kanıtlarından bazıları şöyledir. Belirtildiği gibi sarmal gökadalarda gözlemlenen dönüş eğrileri neredeyse düz bir seyir gösterir. Yıldızlar merkeze olan uzaklıkları ne olursa olsun aynı hızlarda dönüyormuş gibi görünür. Dış kesimlerde yavaşlamazlar. Bu da yıldızlar ve gazda gördüğümüz kütleden çok daha fazlasının geniş bir haloyla dağılmış olduğunu ima eder. Örneğin Andromeda gibi gökadalara yönelik çalışmalar merkezden on binlerce ışık yılı uzaklıklardaki yörünge hızlarının yüksek kaldığını ve yarıçapla birlikte artan bir kütle ışık oranını gösterdiğini ortaya koymuştur. Gökadadaki görünür madde gözlemlenen hızları oluşturmak için yeterli değildir. Fazladan çekim sağlayan muazzam bir karanlık madde kitlesi gerekir. Vera Rubin'in öncülük ettiği bu dönüş ölçümleri karanlık madde kanıtlarının köşe taşlarından biridir. Gökada kümeleri de hem dinamik ölçümler hem de kütle çekimsel mercekleme yoluyla karanlık maddeyi işaret eder. Kümelerde içlerindeki gökadaların ve gazın toplam kütlesi küme merkezinde dönen gökadaların hızlarını açıklamak için yetersizdir. Zwicky'nin koma kümesi gözlemi buna bir örnektir. Ayrıca kümeler arka plandaki gökadaların ışığını bükerek kütle çekimsel mercek gibi davranır. Mercekleme gücü kümenin toplam kütle dağılımını doğrudan haritalar. Ayrıntılı mercekleme çalışmaları kümedeki kütlenin büyük bölümünün görülmeyen bir biçimde karanlık madde tarafından bulunduğunu göstermektedir. Bullet kümesi bunun çarpıcı bir örneğidir. Çarpışan iki gökada kümesinde çoğu sıradan maddeyi içeren X ışını yayan gazın merceklemenin gösterdiği en güçlü çekim alanlarından mekansal olarak ayrıldığı görülmüştür. Bullet kümesinde toplam kütlenin büyük kısmı gazdan farklı konumda bulunan gökadaları izlemektedir. Bu durum çarpışmanın normal gazı sıyırıp atabileceğini ancak çarpışmasız etkileşimsiz karanlık madde bileşeninin geride kaldığını gösterir. Bu gözlem karanlık maddenin sıradan baryonik maddeden ayrı bir öz varlık olduğunu net biçimde ortaya koymuştur. Merceklenen kütle tek başına gizli kalmış sıradan madde olarak açıklanamaz. Büyük patlamanın iz ışını olan kozmik mikrodalga arka plan ölçümleri de evrensel ölçekte karanlık madde için güçlü kanıt sunar. VMAP ve Planck gibi uydu deneyleri erken evrenin bileşimiyle ilgili bilgileri barındıran kozmik mikrodalga arka planındaki çok küçük sıcaklık dalgalanmalarını, akustik tepe yapısını haritalamıştır. Bu veriler gözlemlenen dalgalanma spektrumunu oluşturmak için gereken kütle çekimsel yığılmanın tek başına normal maddeyle sağlanamayacağını, baryonların en az 5 katı kadar ek maddeye ihtiyaç olduğunu gösterir. Nitekim kozmik mikrodalga arka plan güç spektrumu uyarlamaları evrenin %26-%27'li karanlık madde sadece %5'inin normal madde olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu sonuç geniş ölçekli gökada araştırmaları ile de baryon ve akustik osilasyonları ölçümleriyle de uyumludur. Bunlar kritik yoğunluğun toplamda yaklaşık %30'unu maddenin oluşturduğunu, bunun yalnızca 5'te birinin normal madde olduğunu ortaya koyar. Karanlık madde olmadan gökadaların ve kümelerin erken dönemde bu kadar hızlı ve bu kadar kütleli şekilde nasıl oluştuğunu açıklayamayız. Radyasyondan etkilenen sıradan madde tek başına yeterince hızlı çökmez. Soğuk karanlık madde büyük ölçekli kozmik ağ gözlemleriyle uyuşan şekilde yapı oluşumu için gerekli kütle çekim çekirdeklerini sunar. Ek kanıt olarak da diğer gözlemsel dayanaklar arasında uydu gökadaların ve gökada çiftlerinin hareketleri, gökada disklerinin kararlılığı ve küme içi gaz sıcaklıkları vardır.
Gökada çiftlerinde ve uydularında gözlemlenen dinamikler uzanmış karanlık madde halolarına işaret eder. Kümelerdeki sıcak gaz X ışını gözlemleri görünür maddenin sağladığından çok daha derin bir kütle çekim potansiyelinde tutulduğunu, dolayısıyla ciddi miktarda karanlık madde gerektiğini gösterir. Kütle çekimini değiştirmek gibi tekil kuramların tüm bu çeşitli fenomeni aynı anda açıklayabildiği görülmemiştir. Bir araya getirildiğinde kanıtların çok uzun zamandır birikmekte olduğu ve gök adaların, kümelerin ve bütün evrenin doğrudan gördüğümüzden çok daha fazla madde barındırdığını, kuvvetle işaret ettiğini açıkça ortaya koyar. Serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.